Karanlık çöker. Ragnarok kapıyı çalar. Gökler ağlar. Topraklar alev alev yanar. Tanrılar düşer. Kahramanlar yok olur. Çektikleri acılar bedellerini öder. Savaşın ateşiyle yükselen bir trajedi. Kanla boyanır her yer. Ölüm hüküm sürer. Gururlu Odin son nefesini verir. Thor'un çekici düşer, güçleri tükenir. Loki'nin ihaneti dünyayı sarar saran, kötülüğün tohumları eker, yıkımı planlar. Yaratıklar saldırır, canavarlar saldırır, doğanın öfkesi gökyüzünde yankılanır. Fenrir kurtu serbest, zincirlerini kırar, güçlü çeneleriyle tanrıları yutar. Dünya alevler içinde evren sarsılır, kıyametin yıkıcı dansı her şeyi sarar. Gözyaşları sel olur, umutlar kaybolur, acılar ve kederler kalpleri sarar sımsıkı. Kahramanlar düşer, savaşın bedelini öder, Ragnarok'un trajedisi kalplerde derin izler bırakır. Ancak hatırla, trajedi yeniden doğuşun habercisidir. Yıkımın ardından yeni bir dünya kurulur. Ragnarok, acıların öğretisi insanları güçlendirir. Yeniden inşa edilen dünyada umutla yeşerir. Ragnarok'un trajedisiyle savaşın anlamını bul. Dirençle yüzleş, içindeki kahramanı uyandır. Çektikleri acılar, bedelleri ödedikleri ders olsun. Ragnarok'un ateşinden doğan yeni bir güneş olsun. Ragnarok, İskandinav mitolojisinde büyük bir savaş ve dünyanın sonunu temsil eden bir kavramdır. Yıllarca süren barış ve refah döneminden sonra tanrılar ve yotunlar arasında gerginlik artmaya başladı. Odin'in oğlu Loki'nin kurnaz oyunları ve kıskançlıkları düşmanlık ve ihanet tohumlarını ekti. Sonunda bu gerilim sonsuz savaşa ve dünyanın sonuna yol açacak olan Ragnarok'un ateşini ateşledi. Günler kısalırken ve gece daha uzun süre devam ederken doğa bozulmaya başladı. Kötü ruhlar ve yaratıklar dünyaya yayıldı. Yıldızlar kaydı ve gökyüzüne düştü. Topraklar dehşetli depremlerle sallandı ve tsunamiler kıyıları yuttu. Tanrılar, kahramanlar ve canavarlar arasındaki büyük savaşın habercisi olan bu doğal felaketler Ragnarok'un yaklaştığını gösteriyordu. Ragnarok'un kahramanları, aslında en önemlisi Thor, tanrıların en güçlüsüydü. Mjolnir adlı büyülü çekiciyle donanmış olarak dünyayı kurtarmak için savaşa hazırlanıyordu. Savaşta ona eşlik eden diğer tanrılar arasında Odin, Freya, Tyr ve Heimdall bulunuyordu. Bu kahramanlar kaderlerini kabul ederek dünyayı yıkımdan korumak ve kötülükle savaşmak için bir araya geldi. Ancak Ragnarok'un sadece tanrıların ve kahramanların savaşı olmadığı unutulmamalıdır. Jotunlar, devler ve canavarlar da savaşa katıldı. Loki onları yönlendirerek ve ölümsüz olan, kurt olan Fenrir'i serbest bırakarak tanrılara karşı savaşmak için güçlerini birleştirdi. Midgard yılanı denizden yükselerek toprakları yok ediyordu. Zurt, alevler içindeki devasa bir kılıçla donanmış olarak tanrılara meydan okuyordu. Ve tanrılar da ölüyordu. Ragnarok kahramanlarının cesaretini, savaşını, şiddetini ve kaderin sertliğini anlatan bir destandır. Savaşın kızgın ateşi, gökyüzünde patlayan şimşeklerle birleşerek dünyayı yakıyordu. Tanrılar ve kahramanlar son nefeslerini vererek destansı bir mücadele verirken, dünyanın sonunu getiren kaosun ortasında ayakta kalmaya çalışıyorlardı. Thor, İskandinav mitolojisinin en tanınmış tanrılarından biridir. Mjolnir adlı büyülü çekiciyle donanmış olan Thor, güçlü bir savaşçıdır. Ragnarok'ta dünyayı kötülüklerden korumak için savaşır. Odin, tanrıların en büyüğü Odin, bilgelik ve savaş stratejisi ve büyü yetenekleriyle tanınır. Ragnarok'ta tanrıların lideri olarak düşmanlara karşı durur ve savaşın akışını yönlendirmeye çalışır. Loki, Odin'in oğlu olan Loki, karmaşa, hile ve kurnazlık tanrısıdır. Ragnarok'ta düşmanlarıyla işbirliği yaparak kaosa ve yıkıma yol açar. Loki, Ragnarok'un tetikleyicisi olarak tanınır. Freya, aşk ve güzellik ve büyü tanrıçası olan Freya, savaşta tanrılara destek olur. Büyü yetenekleriyle düşmanlara karşı koymaya çalışır ve Ragnarok'un sonucunu etkilemek için mücadele eder. Tyr, savaş ve cesaret tanrısı olan Tyr, adaleti temsil eder. Ragnarok'ta düşmanlarla yüzleşirken cesareti ve savaş becerilerini sergiler. Heimdall, gözlem yeteneğiyle tanınan Heimdall, tanrıların bekçisi olarak bilinir. Ragnarok'ta düşmanların saldırılarını önceden fark eder ve tanrılara uyarıda bulunur. Fenrir,
Odin'in oğlu olan Fenrir, ölümsüz bir kurt olarak bilinir. Ragnarok'ta serbest bırakılarak tanrılara meydan okur ve büyük bir tehdit oluşturur. Midgard yılanı. Büyük bir yılan olan Midgard yılanı denizden yükselerek dünyayı tehdit eder. Ragnarok'ta dehşet saçarak toprakları yok etmeye çalışır. Surd. Alevler içindeki devasa bir kılıçla donanmış olan Surd, Ragnarok'ta tanrılara karşı savaşan bir ateş devi olarak tanınır. Thor, Mjolnir'i eline aldı ve yıkıcı gücüyle düşmanlarını ezerek ilerledi. Odin, bilgelik ve savaş stratejisiyle düşmanlarına karşı durmaya çalışırken Freya, büyü yetenekleriyle savaşın akışını değiştirmeye çalışıyordu. Tyr, cesaretini ve savaş becerilerini kullanarak düşmanlarına meydan okurken Heimdall ise sadakati ve gözlem yeteneğiyle tanrılara yardım etmek için savaşıyordu. Savaş alanı bir cehenneme dönmüştü. Düşmanlarla göğüs göğüse çarpışan tanrılar ve kahramanlar umutsuz bir direniş sergiliyorlardı, ancak Ragnarok'un kaderi dünyanın sonunu getirmek için yazılmıştı ve bu korkunç savaşı durdurmak imkansız gibi görünüyordu. Sonunda tanrılar ve kahramanlar düşmana karşı büyük bir fedakarlıkla savaşırken birbirlerini kaybetmeye başladılar. Birçok tanrı öldü. Kahramanlar düşmanlarla beraber yok oldu. Savaşın sonunda dünya karanlık sessizliğe gömüldü. Ancak Ragnarok'un sonuyla birlikte yeni bir umut belirdi. Dünya yok olmuş olsa da yeniden doğma şansı vardı. Yeni bir düzenin temelleri atılırken hayatta kalan az sayıdaki tanrı ve kahraman yıkımdan sonra yeniden inşa etmek için bir araya geldi. Ragnarok'un ardından tanrılar ve kahramanlar yeniden doğan dünyada bir araya gelerek yeni bir başlangıç yaptılar. Barış ve refahı yeniden tesis etmek için birlikte çalıştılar. Dünya yeniden yeşerdi ve canlandı. Ragnarok, İskandinav mitolojisinde büyük bir yıkımı ve ardından gelen yeniden doğuşu temsil eder. Kahramanların cesareti ve fedakarlıkları, kötülüğe karşı savaşta umudu temsil eder. Bu destan, insanlığın karanlık zamanlarında bile umut ve direnişin mümkün olduğunu anlatır. Karanlık bir perde çekilir, Ragnarok çağırır. Yürekleri yaralar, acılarla dolu bir anlatı başlar. Tanrılar düşer, kahramanlar ağlar, gözyaşlarıyla birlikte kırılır umutlar. Savaş zorlukları, bedelini öder insanlar, kahramanlığın yüceliği çekilen acıların sonunda solar. Göğün dört bir yanından kanat çırpıp ölüm uçar. Topraklar kanla sulanır, düşer kılıçlar. Odin kudretiyle ayakta duramaz. Thor'un çekici kırılır, güçleri tükenir ansızın. Loki'nin karanlık entrikaları tüm evreni sarar. Kötülük yükselir, düşer masumlar. Fenrir kurtu serbest bırakılır zincirlerinden, güçlü çenesiyle tanrıları yutar gözü dönenden. Dünya yanar, evrenin dengesi sarsılır, kıyametin kara dansı acıların sancısıyla başlar. Kahramanlar düşer, savaşın bedelini öder. Gözlerdeki umut son nefesle tükenir, sonsuzluğa doğru. Ragnarok'un trajedisi yıkımın izlerini bırakır. Kalplerde kederle dolu anılar bir zamanlar yaşananlara tanıklık eder. Ama unutma, trajedinin ardından yeniden doğuş vardı. Karanlıktan ışık süzülür, umut filizlenir yavaşça. Ragnarok'un yıktığı dünya yeniden inşa edilir. Yepyeni bir çağın başlangıcı umutla yüreklere değer. Ve böylece yazılır sonu gelmeyen efsaneler. Ragnarok'un trajedisini anlatan destanlar tükenmez. Çektikleri acılar, feryatlar ödendiğinde savaşın izleri silinir, yeni bir dünya doğar özgürce. Ama unutma, trajedinin ardından yeniden doğuş vardır dostum. Hoşça kal.